Bana kalırsa hemen toparlanın. O kadar aceleye gerek var mı? Yavrum, siz dinleyin beni. Mudurnu'da karlı bir kış günü. Kamera kayıt diyor ama bu bir veda sahnesi değil. Ne yazık ki hayatın ta kendisi. Bir oyuncu setin ortasında yere yığılıyor, sadece 15 gün sonra bir diğeri de aynı kaderi paylaşıyor. Sinema tarihine uğursuz diye geçen o film aslında Yeşilçam'ın en asabi ama en babacan devinin son durağıydı. Peki neden Türkiye'nin en sevilen kadın oyuncularından biri aldatılmasına rağmen ömür boyu onun soyadını taşıdı? Sahne tozunu yutarken neden geceleri pavyonlarda sunuculuk yapmak zorunda kaldı? Ve o meşhur öfkesinin arkasında aslında nasıl bir yoksulluk hikayesi gizliydi? İşte şimdi Hüseyin Kutman'ın hikayesini dinleyeceksiniz. İyi seyirler. Peki diyelim ki bayramı temizlettik. Araziyi kimden satın alacağız? Yeşilçam'ın o çatık kaşlı, her an patlamaya hazır yanardağı Hüseyin Kutman. Kimine göre Bursa'nın 20 Ağustos 1930 sıcağında, kimine göre İzmir'in rüzgarında dünyaya gözlerini açtı. İstanbul'un o büyülü tiyatro atmosferine kent oyuncularıyla adım attığında, kimse bu fevri gencin bir gün Türk sinemasının vazgeçilmez sinirlisi olacağını tahmin edemezdi. Sahneye ilk kez Gülerek Girin adlı piyesiyle çıktığında belki de ömrünün büyük bir kısmının bir dram ve komedi arasında mekik dokuyarak geçeceğinin ilk sinyallerini veriyordu. O pırıltılı sahnelerin arkasında acaba hangi sarsıcı gerçekler yatıyordu? Dormen tiyatrosunun o meşhur tozunu yutarken Bulvar, 3 kuruşluk opera, Cengiz Han'ın bisikleti gibi dev eserlerle devleşti. Ama hayat her zaman alkışlardan ibaret değildi. Bir dönem öyle bir yoksulluk kapısına dayandı ki usta oyuncu tiyatroyu bırakma noktasına geldi. Sırf evine ekmek götürebilmek için o vakur duruşuyla gece kulüplerinde takdimcilik yani sunuculuk yaptı. Ama o bu işi bile bir sanat disipliniyle içine mizahını katarak yaptı ve sahnelerde adını öyle duyurdu. Şöhret basamaklarını tırmanırken kalbini de bir meslektaşına, gencecik bir yeteneğe kaptıracaktı. Eğer bu hikaye ilginizi çekiyorsa Yeşilçam'ın isimsiz kahramanlarını unutmamak için kanalımıza abone olmanız bizim için çok kıymetli. 1972 yılında tiyatro kulüsünde tanıştığı 23 yaşındaki Perran Kanat ile hayatını birleştirdi. Aralarında tam 18 yaş fark vardı. Perran Kutman yıllar sonra Hürriyet gazetesinden Berna Tuna'ya verdiği röportajda "Ona fazla genç geldim, başka birine aşık oldu" diyecekti. İhanet iddiasıyla sarsılan bu evlilik 8 yıl sonra bitmişti ama hiçbir şey değişmemişti. Perran Hanım Hüseyin Kutman'ın soyadını taşımaya devam etti. Neden mi? Çünkü o soyadı sadece bir imza değil, Yeşilçam'da beraber tırnaklarıyla kazıdıkları bir geçmişin mirasıydı. Peki Hüseyin Kutman neden Kemal Sunal'ın karşısında dikilen en inandırıcı engeldi? Onu sadece bir kötü adam olarak görmek büyük bir haksızlık olur. Telaşlam, otur. Bana bak, bana güveniyor musun? Elbet bu çarıklıyı alt etmenin bir yolunu bulacağım. Bana avukat Hürrem demişler. O sistemin çarkları arasında sıkışmış otoriter baba, çileden çıkmış müdür ya da zengin ama aslında küçük hesaplar peşindeki bir adamdı. Kemal Sunal'ın saf ve onurlu karakterlerinin karşısına öyle bir asabiyetle dikilirdi ki seyirci ona kızarken bile içten içe hak verirdi. Saadettin Erbil'in o gür sesiyle hayat bulan öfkesi aslında filmin temposunu yükselten bir motordu. Hababam sınıfındaki o dayakçı tarih öğretmeni Osman Hoca'yı kim unutabilir ki? Ben demedim mi bütün tarihler ezbere bilinecek diye? Ama hocam geçeyim dersleri. Ben anlamam! Hiçbiri unutulmayacak! Hiçbiri haylaz herif, sümsük herif seni! Kaderin en acı şakasıysa 1988 yılının o uğursuz Aralık ayında geldi. Başrollerinde Fatma Giri'nin de oynadığı tek başına bir kadın filminin setinde takvimler 15-16 Aralık tarihini gösterirken usta oyuncunun kalbi bu yorgun tempoyu daha fazla kaldıramadı. 58 yaşında en sevdiği işi yaparken kamera karşısında hayata gözlerini yumdu. Daha onun acısı tazeyken sadece 15 gün sonra aynı film setinde bir başka dev isim Reha Yurdakul'da kalp kriziyle aramızdan ayrıldı. Bu tesadüf müydü yoksa bir devrin sessizce vedası mıydı? Anlatılanlara göre o sahneler filmden çıkarılmadı. Hüseyin Kutman'ın son bakışları o filmin içinde sonsuzluğa emanet edildi. Fiziken öldüler, belki aramızda değiller ama öldü bildiğimiz o dönemin oyuncuları için aslında perde hiç kapanmadı. Onların anılarını bu içeriklerle yaşatmaya devam ediyoruz.
Hüseyin Kutman da o çatık kaşlarının ardındaki sıcak gülümsemesiyle her zaman bizimle kalacak. Sizler de Hüseyin Kutman'la ilgili bildiklerinizi, duygularınızı ve düşüncelerinizi yorumlardan paylaşın. Bir sonraki hikayeye kadar esen kalın.